Merhaba, videoma hoş geldin. Kısaca kendini tanıtabilir misin? Merhaba, Emel ben, mimarım. Yaklaşık 6 yıldır aktif olarak Viyana'da bir ofiste çalışıyorum. 10 yıl aşkındır da Viyana'da yaşıyorum. Nerede doğup büyüdün? Aslında Türkiye'de doğup büyüdüm, Sinopluyum. 13 yaşımda ailemle birlikte Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine göç ettik. Orada eğitimi tamamladıktan sonra, daha doğrusu üniversite için vize önemi taşıyan maturayı yaptıktan sonra Viyana'ya geldim üniversite için ve burada eğitimi tamamladıktan sonra da burada kalmaya karar verdim. Türkiye'nin sıklıkla gidip geliyorsun. Türkiye'ye yani yılda bir mutlaka gidip geliyorum. Tabii hayatımız aslında Covid öncesi ve sonrası diye değişti. Önceden daha sık gidip geliyordum. Ama şu anda yılda bire düştü diyebilirim. Ve çalışmaya başladıktan sonra tabii tatilleri de ona göre ayarlamak zorunda kaldığımız için yılda bire düştü. Biliyorsun Türkiye'de gurbetçi vatandaşlara nerede olurlarsa olsunlar, yani Belçika'dan gelmiş olsa bile Almancı deniyor. Bu terim seni rahatsız ediyor mu, onu öğrenmek istiyorum. Gerçekten en sevdiğim terimlerden biri olabilir. Ben aslında iki kategoriye de sığmadığım için yani aslında kendimi ne gurbetçi olarak tanımlayabiliyorum ne de tamamen Türk'üm diyebiliyorum. Çünkü hayatımın uzun bir bölümünü oradan oraya göç ederek geçirmiş olabilirim. Ama benim sanırım gurbetçi olmaktan başka şansım yoktu. Çünkü 60'ların sonlarında ilk gelenlerden hem annemin babası hem de babamın babası. Yani gurbetçi olmaktan başka şansımız yokmuş gibi duruyor baktığımız zaman. Tabii buradan gidip Türkiye'deki akrabalarımızla ya da ne bileyim arkadaş grubumuzda otururken falan sürekli tabii ki buna maruz kalıyorsun. Almanca kelimesine. Aslında çok takılmıyorum. Dediğim gibi kendimi çok Almancı olarak tanımlayamıyorum aslında. Ama evet, çok da hoş değil. Arkadaşların çoğu Türk mü, yabancı mı, yoksa karışık mı? Aslında lisede ya da buraya Viyana'ya üniversite okumaya geldiğim yıllarda yarı yarıya diyebilirdim. Yani hem Türk hem Avusturyalı. Ama üniversiteye geldikten sonra tabii çok farklı kültürlerden, çok farklı dil bilen insanlarla tanıştık. Ve aslında şu anda yani bir masaya oturduğumuz zaman 5-6 ülkeden insan var diyebilirim. Yani kalabalık bir arkadaş grubu olduğu zaman evet. Peki Türk arkadaşların genelde burada doğma büyüme Türkler mi, yoksa Türkiye'den gelen Türkler mi, yoksa bu da karışık mı? Aslında karışık ama en yakın arkadaşlarıma baktığım zaman evet, burada doğup büyüyenlerden çok daha fazla var sanırım, evet. Peki bunun sence sebebi tamamen tesadüf, kafa yapınızın uyması mı, yoksa aşağı yukarı aynı geçmişe sahip olup daha çok ortak yönünüzün olması mı? Sanırım evet. Ortak bir geçmişi paylaşmak daha kolay oluyor aslında arkadaşlıkta sanki. Türkiye'den gelen de aslında çok yakın arkadaşım var ama yine de burada olanlarla ya da hani bizim bir de buradakilerle şey durumumuz var ya, işte ne bileyim ırkçılık yaşamak gibi, evet. Ya da işte lisede aynı şeyleri yaşamak gibi, az önce söylediğimiz gibi ortak şeylerin olması sanırım daha fazla bir araya getiriyor insanları. Aslında bir sonraki sorum Türkçe ile alakalıydı, evet. Ama sen Türkiye'de doğup büyüdüğün için 13 yaşına kadar demiştin, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Senin için biraz daha farklı olabilir ama Avusturya'ya geldikten sonra Türkçenin evde konuşulması dışında sen ekstra ne gibi bir şey yaptın ya da bir şey yaptın mı Türkçeni geliştirme adına? Aslında sanırım şeyle çok ilgisi var. Türkiye'de 7 yıl eğitim aldım. Çok tatlı bir Türkçe öğretmenim vardı ve kitap okuma alışkanlığını bize o kazandırdı diyebilirim. Türkçe kitap okumayı çok seviyorum. Bunun da etkisi olduğunu çok fazla düşünüyorum. Buraya geldikten sonra en çok canımı sıkan durumlardan bir tanesi aslında insanların konuştuğum Türkçeyi anlamıyor ya da garip buluyor olmasıydı. Çünkü Türkçeyi düzgün konuşmak tamamen benim kişisel hobi gibi bir şey diyebiliriz yani. Yani buna gerçekten vakit ayıran bir insandım her zaman. Gerek işte Türkçe kitap okumak olsun. Yani bunun için yapabileceğin ne varsa evet, bunun için zaman ayırdım diyebilirim kesinlikle. Evde zaten herhalde full Türkçe konuşuluyordu. Evde şöyle bir durum oldu. Buraya geldikten sonra Almanca öğrenmek zorunda olduğumuz için kardeşimle Almanca konuşmaya başladım. Yani bu kendi aramızda verdiğimiz bir karar gibi oldu. Ama onun dışında diğer aile bireyleriyle evet Türkçe konuşuyordum.
çift dille büyümenin sence sana ne gibi bir katkısı oldu? Yani en azından 13 yaşından sonra Almancanın hayatında büyük bir yer edinmesinin diyelim. Bence dil öğrenirken kendin karar verip ben bu dili öğrenmek istiyorum, buna da zaman ayırıyorum demek ve benim gibi bir ülkeye göçüp o dili öğrenmek zorunda kalmak çok farklı tabii birbirinden. Bir zaman baskısı da oluyor haliyle. Ama tabii ki daha da kolay öğreniyorsun ülkenin içinde olduğun için. Sürekli hani günlük dili olduğu için otomatikman pratik yapmak zorunda kalıyorsun gün içinde. Ama iyi ki gelmişim, iyi ki öğrenmişim. Bir dil, bir insan. Evet. Ve çok mutluyum burada olduğum için. Özellikle Viyana'yı çok seviyorum. Yani. Peki sence Türkçesi iyi olmayan birini gördüğümüzde, mesela Avrupa'da doğup büyüyen birisini, suçu sence ebeveynlerde mi aramalıyız yoksa kendisinde mi, yoksa ikisinin de önemli bir rolü var mı? Aslında bu konu hakkında kendi gurbetçi arkadaş grubumla da çok konuşuyoruz. Ya da mesela şunu çok duyuyorum. Arkadaş grubunda Emel senle tanıştıktan sonra Türkçem düzeldi. Ya da insanları Türkçe konuşmaya mecbur bırakmak gibi bir tavrım var sanırım. Yani iki dili birbirine karıştırmaktan çok hoşlanmıyorum açıkçası. Evet. Buna da gerçekten çaba gösteriyorum. Çünkü bu çok kolay oluyor aslında. Bazı kelimeleri hatırlamak zorlaşıyor. Gün içinde, iş yerinde ya da eğitim aldığınız her yerde sürekli Almanca konuşmak zorundasınız haliyle. Ve bir yerden sonra birçok kelimeyi çok kullanmadığınız için hani unutuyor oluyorsunuz. Termin. Kesinlikle. Yani bunun gibi 1000 tane şey var şu an aklıma gelmeyen. Evet. Ama evet, baktığımız zaman kesinlikle ebeveynlerin bir şeyler yapması lazım. Çünkü şöyle gözlemleyebildiğimi düşünüyorum bunu. Bir sonraki jenerasyon, şimdi ablamın çocuklarına bakıyorum. Onlar da artık mesela Türkiye'ye gittiklerinde 7-8 yaşın üzerindeler, düzgün konuşabiliyor haldeler. Ve en çok aldığımız tepki çocuklar sanki Türkiye'de büyümüş gibi. Hani ya da işte çocuklar gurbetçi Türkçesi konuşmuyor. Evet. Ve en sevdiğim iltifat da zaten Türkçen ne güzel olabilir gerçekten. Öyle ama yani. Teşekkür ederim. Yani bunun için gerçekten tabii ki ebeveyn olarak öncelikle günlük konuşma şekline birazcık çeki düzen vermen gerekiyor sanırım. Yani bu çok kolay bir şey değil tabii ki. Evet. Çocuğum oldu şimdi harika Türkçe konuşmalıyım gibi bir şey söz konusu değil. Ama ilk yeğenimde şunu hatırlıyorum. Muntazam cümle kurmaya başladıktan sonra işte babamın Türkçesini, annemin Türkçesini, işte geliyorum, gidiyorum gibi mesela geliyorum demeyin, gidiyorum demeyin falan diye onları da düzeltmeye başladı. Ve bu çok mutlu eden bir şey bence insanı. Evet. Çünkü o verdiğin, ayırdığın zamanın ve verdiğin emeğin canlı olarak karşılığını alıyorsun. Evet. Bir şekilde. Ve bence çok önemli. Yani insanın ana dilini düzgün konuşuyor olması, daha doğrusu kendini düzgün ifade edebiliyor olman hayatta bence çok önemli bir meziyet. Peki Türkiye'de olan ve burada da olmasını istediğin, dilediğin, yani keşke burada da olsaydı dediğin bir şey var mı? Yani eksikliğini hissettiğin. Aslında ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi benim çocukluğum Türkiye'nin 90'larında geçti. Ve senin de bildiğin gibi Türkiye'nin en güzel zamanlarından biriydi. İşte mahalle kültürü, herkesin birbirini tanıyor olması, o samimiyet aslında buraya geldiğimde ilk eksikliğini yaşadığım şeylerden bir tanesiydi. Ve onun dışında evet, deniz en çok özlediğim şeylerden biri. Çünkü ben deniz kenarında büyüdüm. Evet. Ve çok özlüyorum. Her fırsatta da gitmeye çalışıyorum tabii ki. Peki bazı konularda tam Türk gibi, bazı konularda tam Avusturyalı gibi dediğin oluyor mu kültürel olarak veya yaşam tarzı olarak? Kesinlikle oluyor. Çünkü bir yerden sonra içinde yaşadığın kültüre ayak uydurmaya başlıyorsun. Mesela yani buranın kurallarıyla, aldığın eğitimle, buradaki toplumun içinde yaşadığı disiplinle yetiştiğin için mesela Türkiye'de sıra beklerken gerçekten gurbetçi olduğumu hissediyorum. Yani çünkü kimse sıra beklemek istemiyor ve sen sabit olduğun yerde bekliyorsun ve bunu fark ediyorsun. Hani bunun gibi çok küçük şeyler aslında gün içinde. Ama mesela sinirlendiğim zaman kesinlikle Türk'üm. İş yerinde falan da bunu çok duyuyorum. İşte güneylisin, sıcakkanlılık, işte bu fazla konuşkanlık. Bunların bence Türklere ait özellikler olduğunu hepimiz düşünüyoruz yani. Hiç ırkçılık yaşadın mı? Kesinlikle birçok kez yaşadım. Ama
kıyaslamam gerekirse Vorarlberg'de daha çok yaşadım. Özellikle liseyi okuduğum dönemlerde. Çünkü orası daha küçük bir eyalet buraya göre. Daha az yabancı var. Dolayısıyla birazcık daha gerici bir toplum Viyana'ya kıyasla. Buraya üniversiteye geldikten sonra o konuda daha rahattım diyebilirim kesinlikle. Peki kendini buraya ait hissediyor musun? Bu sorunun cevabı birazcık zor benim için. Çünkü çocukluğum Türkiye'de geçti. Sonra Vorarlberg'de 7 yıl kadar yaşadım. Daha sonra üniversite için Viyana'ya geldim. Ve aidiyet hissini aslında birazcık kaybettiğimi düşünüyorum. Ama bunun insana verdiği bir özgürlük hissi de oluyor. Yani şimdiden sonra da gidip ayak uyduramayacağım hiçbir yer yok diye düşünüyorum. Avrupa'da çocuk dünyaya getiren ailelere ne gibi bir tavsiyede bulunabilirdin? Ya da mesela bizim evde böyle olsaydı daha farklı olurdu. Benim için Türkçe öğrenmek açısından daha kolay olabilirdi diyebileceğim bir şey var mı? Ben Türkiye'de eğitim aldığım için yani Türkçe konusunda zaten böyle bir sıkıntı yaşamadım buraya geldiğimde. Ben Almanca öğrenmek zorundaydım ve bu konuda çabalıyordum. Ama dili öğrenirken en önemli olan şey birinin o dile hakim olup bununla pratik yapabiliyor olma. Dolayısıyla burada yetişen ailelerde bence en önemli şey çocuğun ana diline hakim olmasını sağlayacak şekilde onu desteklemek. Herkes kitap okumak zorunda değil, bunu sevmek zorunda değil. Ebeveyn olarak da çocuğa da bunu dayatmanın aslında hiçbir anlamı yok. Ama son yıllarda çocuklar için çok güzel yapımlar oldu. Yapımlar, işte çizgi filmler yapıldı. Türkçenin çok düzgün konuşulduğu ve öğrenilebileceği. Bunun gibi aktivitelerle çocuğu desteklenebilir. Onun dışında tabii ki insanların öğrenmenin yaşı yok. Her şekilde kendi Türkçelerini de düzeltmeye çalışabilirler bence ebeveyn olarak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.